Şimdi arkadaşlar HIV testi yaptırdınız. Normalde HIV testinin biliyorsunuz pozitif olması için antikor testlerinde böyle birin üstü olması lazım. Şimdi test yaptırdınız. Birin altı ise zaten negatif. Diyelim sonucunuz 1.2, 1.25, 1.30 gibi bir değer geldi. Bu ne demektir? Pozitif sonuç, yani sizde HIV var demektir. Ama işte asıl sorun burada, gerçekten sizde HIV var mı? Şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeyim, hemen paniğe kapılmayın. Böyle düşük pozitiflik sonuçlarda, işte 1.20, 1.30 gibi sonuçlarda, hatta 1.5, 2 gibi sonuçlarda bu muhtemelen yalancı pozitif oluyor. Bu ne demek? Yani sizde aslında HIV yok ama test HIV pozitif sonuç veriyor demektir. Bunun nedenlerini söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. HIV'de yalancı pozitiflik oldukça düşük oranda görülür. Yani mesela 100 test yapılırsa bunun ancak 0.4'ünde yalancı pozitiflik görülür. Nadirdir. Bu özellikle yeni nesil testler arkadaşlar yalancı pozitifliğin oranını azaltmıştır. Şimdi neyse, diyelim testiniz 1.3, 1.4 geldi. Yani iyi bir yalancı pozitiflik var. Hemen ne yaparlar? Bunu doğrulamaya gönderirler. Doğrulamada büyük bir ihtimal sizde aslında HIV olmadığı ortaya çıkar. Peki bu yalancı pozitifliğe ne neden olur arkadaşlar? Size bunu sayayım kısaca. Birincisi, en sık neden de zaten budur. O dönemde geçirdiğiniz bazı viral enfeksiyonlar. Nedir? Epstein-Barr virüsü, EBV virüsü ya da işte e, o dönemde yine geçirdiğiniz bazı bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle sifilis gibi hastalıklar. Onun dışında nedir? Bazı parazitler, şistozomya mesela nadir görülür ama yapabilir. Babesia gibi böyle sıtmaya benzer bir kan paraziti var. Bu da keneyle bulaşır. Bu da yalancı pozitiflik yapabilir. Onun dışında sizde bir otoimmün hastalık varsa, mesela lupus ya da romatoid artrit varsa, bu da ne yapar? Yalancı pozitiflik yapabilir. Yine geçirdiğiniz kan nakilleri, mesela son 3 ay 4 ay önce kan nakli olmuşsanız, kan almışsanız, bu da yalancı pozitiflik yapabilir. Yine immunoglobulin almanız, e, herhangi bir genellikle tedavi nedenli immunoglobulin tedavisi görmeniz yalancı pozitifliğe yol açabilir. Onun dışında kenarlarında bulaşan Lyme hastalığı diye bir hastalık var. Bu da yalancı pozitif yapabilir. Yine son dönemde özellikle grip aşısı olmuşsanız ya da hepatit B aşısı olmuşsanız, buradan da oluşan antikorlar yine yalancı pozitifliğe yol açabilir. Ve tabii ki nedir? Testin yanlış ölçülmesi, bu da nadir de olsa yalancı pozitifliğe yol açabilir. Dediğim gibi yalancı pozitiflik çok fazla görülmez. Yaklaşık %0.4 oranında görülür. Doğrulamaya gider, genelde sonuç negatif gelir. Evet, bu nedenleri de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.